Herkese merhabalar. Bugün sizlerle patatesini kızartmadan pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz fırında patates oturtma hazırlıyoruz. Öncelikle 3 adet patatese ihtiyacımız olacak. Orta boy 3 adet patatesi ince dilimler halinde halka halka doğrayalım. Ardından orta boy bir fırın kabına patatesleri peş peşe gelecek şekilde aynı gördüğünüz gibi dizelim. Borcamın tamamını bu şekilde patates dilimleriyle kapladıktan sonra üzerine tuz serpiştirelim. Ve tuzun ardından bir parçacık daha sıvı yağ gezdirerek 180 derece önceden ısıtılmış olan fırına gönderelim. Patatesimiz fırında bir güzel pişerken biz de o arada üzerinin kıymalı harcını hazırlayalım. Kıymalı harcımız için bir orta boy kuru soğana ihtiyacımız olacak. Yemeklik olacak şekilde doğrayalım. Sizleri sıkmamak için bu aşamayı hızlandırarak geçiriyorum. Yine kuru soğanın ardından 3 adet sivri biberi de aynı şekilde yemeklik olacak şekilde doğrayalım. İster Charleston biber, ister yeşil acı sivri biber tercih edin. İstediğiniz herhangi bir yeşil biber kullanabilirsiniz. Yeşil biberlerin ardındansa bir adet kapya biberine ihtiyacımız olacak. Renklendirmesi için bir tane de yine yemeklik olacak şekilde kapya biberini doğrayalım ve ocak başıyla buyurun tarifimize devam edelim. Şimdi sotelemeye başlayabiliriz. Yapışmaz bir tavayı ateşe alarak ısıtalım. İçerisine bir Türk kahvesi fincanı sıvı yağ ekleyelim. Sıvı yağın ardından az önce doğramış olduğumuz kuru soğan ve biberlerimizi de tavamıza alarak kavurmaya başlayalım. Ben sizleri bekletmemek için şimdi sebzelerimin kavrulmuş aşamasıyla devam ediyorum. Ara ara orta ateşte karıştırarak pembeleşinceye kadar kavurmuş olduğumuz sebzelerimizin içerisine 250 gram da orta yağlı kıymamızı alalım. Kıymayı da ekledikten sonra kavurmaya devam edelim. Kaşığın tersi yardımıyla ezerek güzelce soğanlarla birlikte kıymamızı da kavuralım. Öncelikle hafif suyunu salacak, daha sonrasında çekmeye başlayarak kızaracaktır. Suyunu çekinceye kadar buyurun kıymamızı kavuralım. Daha sonrasında salça ilavesiyle devam edelim. Aşamayı da atlayarak geçirdim. Gayet güzel bir şekilde kıymalı harcım kavruldu. Şimdi içerisine bir dolu yemek kaşığıyla domates salçası ekliyorum. Salçanın ardından bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı da pul biber serperek salçayı kıymayla birlikte kavuruyorum. Orta ateşte 1-2 dakika kadar salçayı da kavurduktan sonra üzerine orta boy 2 adet domatesi kabuklarını soyarak yemeklik doğrayalım ve ekleyelim. Ben daha önceden yazdan koymuş olduğum taze sebzeleri kullandım. 2 adet doğranmış domatesimi dondurucudan ekliyorum ve sotelemeye devam ediyorum. Kıymalı harcımızın diğer baharatlarını eklediğimiz için sadece domatesin üzerine tuz ilavesinde bulunuyorum. Daha sonrasında domatesimiz suyunu salıp çekinceye kadar pişiriyorum. Gayet güzel bir şekilde gördüğünüz gibi kıymalı harcım hazır. Ben kıymalı harcımı hazırlarken patatesim de fırında kızardı. Şimdi hemen artık buluşturmaya geçebiliriz. Ben yemeklik patatesten ziyade kızartmalık patates kullandığım için çok fazla kızarmadan bu şekilde sarı bir şekilde pişti. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum kıymalı harcımı gezdiriyorum. Kıymalı harcımın tamamını patateslerimin üzerine boşalttıktan sonra kaşığımın tersi yardımıyla borcamıma her tarafına eşit şekilde yaydırıyorum. Ardından kıymalı harcımı hazırladığım tavamın içerisine bir tatlı kaşığı domates salçası ve yarım su bardağı su alarak karıştırıyorum.
Güzelce eridikten sonra salça suyla birlikte kıymalı harcımın üzerine borcama boşaltıyorum. Bu arada fırınım sıcak arkadaşlar. Sıcak fırına şimdi yemeğimi göndereceğim. Yemeğimi fırına göndermeden önce üzerine yine biberlerle süslemek istiyorum. İster biber, ister çeri domatesle üzerini süsledikten sonra tekrardan fırına gönderelim. Zaten kıymalı harcımız ve patatesimiz piştiği için ön aşama olarak şimdi en fazla 20 dakika fırında tutmamız yeterli olacaktır. Tarifimi bu aşamaya kadar izlediyseniz lütfen videoma birer beğeni bırakmayı unutmayın. Daha önceden paylaşmış olduğum onlarca çeşit ana yemeği tariflerime de göz atmak isterseniz yukarıya bıraktığım oynatma listesine tıklayabilirsiniz. Şimdi artık bu nefis ana yemeğimizin pişmiş aşamasıyla buyurun devam edelim. Benim için bu tarz ana yemeklerin olmazsa olmazı şehriyeli pirinç pilavıdır. Yanına da ben bugün şehriyeli pirinç pilavı ve cacık eşliğinde servisimi yaptım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Ve artık bu güzel görüntü eşliğinde videomu sonlandırıyorum. Bir başka tarifte buluşuncaya dek afiyetle kalın.